Fransız bir kadının 60'ların İstanbul'unda yaşadığı anlaşılması güç olayları anlatan bir Fransız filmi. Ölümsüz Kadın. İstanbul'u Paris ve Londra'da yaşayan İstanbulluların gözünden anlatan Pardon İstanbul'a hoş geldiniz. Video serimizin ilk bölümünün odağında İstanbul'un dünya sinemasına yansımasının en garip örneklerinden biri var. Bir araba Mevlana Kapı Karasurları boyunca aheste aheste ilerlerken kadın şarkıcının sesinden duyulan "Çok memleketler gezdim aman, buradan güzeli yok" dizeleriyle açılan 1963 yapımı El Immortel, Ölümsüz Kadın filmi, hayalle gerçekliğin birbirine girdiği planları, esrarengiz kötücül adamları, korkutucu çocukları ve anlaşılması güç kurgusuyla İstanbul'u sürreel bir hikayenin kahramanı haline getiriyor. Senaryo esasında basit bir öyküye dayanıyor. Bir Fransız adam İstanbul'da iş buluyor. Beyköy diye adlandırdığı Boğaz semtinde kendine bir ev tutuyor ve şehrin hayatına dahil olmaya çalışıyor. İlk andan itibaren yardımına son derece şık kıyafeti, dirseğine kadar çektiği eldivenleri ve üstü açık beyaz arabasıyla cazibeli ve esrarengiz bir kadın koşuyor. Kadının sarf ettiği "efsanelerin Türkiye'sine gelmiş bulunuyorsunuz" cümlesi ve onu gideceği yere götürme teklifiyle başlayan bu tanışıklık, ikilinin İstanbul'un ahşap evli, Arnavut kaldırımlı geleneksel mahallelerinde, camilerinde, mezarlıklarında gezmeleriyle devam ediyor. André isimli Fransız adam için bu gizemli kadın İstanbul'la bütünleşiyor. O ne kadar esrarengiz, baştan çıkarıcı, suskunsa İstanbul'da aynı özelliklere sahip. Adının Lale olduğunu iddia eden kadın, durmadan André'nin İstanbul'a bakma şeklini sorguluyor. Onun kartpostallarda gördüğü su üzerinde yüzen saraylar, harem, dansözler gibi imajlara kapılarak İstanbul'a geldiğinden emin. Beraber vapur gezisi yaptıkları bir sahnede Dolmabahçe ve Çırağan sarayları ve Boğaz köşkleri önünden geçerken ona "bunların hepsi sizin hayal gücünüz" gibi cümleler sarf etmesi, plajdaki yürüyüşlerinde "bakın gemilere, sizce padişah için Sicilya ve Portekiz'den cariyeler getiriyorlar değil mi?" gibi sorular sorması, onun devamlı Batı'nın oryantalizmine göndermeler yapmasını sağlıyor. Sultanahmet Camii için "eski göründüğüne bakmayın, savaştan sonra yeniden inşa edildi, turist rehberlerine inanmayın" gibi tuhaf bir açıklama yapan ve surların bile Bizans'tan kalmadığını öne süren Lale, restorasyona inanmadığını belirtiyor. Kara surlarına kurulmuş iskeleye işaret ediyor ve "bakın şu anda inşa ediyorlar" diye ısrar ediyor. Ona göre şehirde eski ve yeniyi birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Film, Dolmabahçe Camii'nin bir süre müze olarak kullanıldığı aralığı da yakalamış. Lale'nin "bu cami gibi görünüyor ama esasında bir müze" cümlesiyle dikkat çektiği Dolmabahçe Camii, 1948-1961 yılları arasında Hünkâr Kasrı ile birlikte Deniz Müzesi olarak kullanılmış. Müze, Beşiktaş'taki binasına taşınınca cami yeniden ibadete açılıyor. Ölümsüz Kadın'ın çok sayıda sahnesinin geçtiği bir başka İstanbul dekoruysa Edirne Kapı Mezarlığı. Surların dibinde, alabildiğine geniş bir çayırda uzanan, dört bir yana dağılmış eğik mezar taşları, Lale'yi ölümle özdeşleştirmek ve şehrin binlerce yıllık tarihine vurgu yapmak adına ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Günümüzde Edirne Kapı Mezarlığı hala filmin çekildiği yıllardaki doğallığında duruyor. Gerçekle hayalin birbirine karıştığı filmin sonunda peşinde kötü adamlar olduğu izlenimini veren Lale, bir köpeğin önüne çıkmasıyla kaza yaparak ölüyor. André bir süre Lale'nin hikayesini anlamak için dedektifliğe soyunsa da bir sonuç elde edemiyor ve aynı arabayla, aynı yerde, aynı köpek yüzünden kaza yaparak hayatını kaybediyor. Soruların cevapsız kaldığı ve yoruma açık filmde tarihi yapıları, binlerce yıllık geçmişi, egzotik birer öge olarak sunulan dansözleri, çarşıları, Fransızca konuşan tesbih satıcıları, su üzerinde yüzen köşkleri ve saraylarıyla İstanbul, gerçeküstü bir senaryo için ideal dekoru oluşturuyor. Kente ve kültürüne uzaktan bakıp onu net görmek isterseniz, İstanbul'a dair onlarca araştırma yazısının yer aldığı www.pardon.is'te bekleriz.